Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti olan İznik şehri 1. Haçlı Seferi'nde Müslümanların elinden çıkmış ve Selçuklu başkenti Konya'ya taşınmak zorunda kalmıştı. Ancak Selçuklu'nun ata yadigarı olan İznik şehrini geri alma isteği hiç dinmemişti. Türklerin geri püskürtüldüğü kurak Eskişehir Ovası artık Roma ile Selçuklu arasında sınır haline gelmişti. Ancak konar göçer Türkmenler sınırın ötesindeki iyi yaylalara ihtiyaç duyduğundan sık sık sürülerini otlatmak için Roma topraklarına giriyorlardı. Doğu Roma valileri ise Türkmenlerin topraklarına gelmesinden duyduğu rahatsızlıktan dolayı sınır boylarına kaleler inşa etmeye ve Türkmenlerin Roma topraklarına girmelerini engellemeye çalışmaktaydı. 1176 yılında Roma ve Selçuklu arasında gerçekleşen Mirya-Köfelon Muharebesi'nde Selçuklular büyük bir zafer kazanmış ve Rum ordusunu yenmişti. Rum İmparatorunun barış teklif etmesi üzerine Sultan Kılıç Arslan'ın barış için ilk şartı uç bölgelerinde inşa edilen Rum kalelerinin yıkılması olmuştu. Selçukluların, özellikle de Selçuklu'nun uçlarındaki gazilerinin İznik'i İslam adına yeniden fethetme fikrini asla terk etmedikleri ortadaydı. Zira Müslümanlar için bir ülke bir kez Darülislam'ın parçası oldu mu orası daima İslam ülkesi sayılırdı. Oranın kaybının ise geçici olduğuna inanılırdı. Dolayısıyla Selçuklu'nun uç beylerinden olan Kayı aşireti içinde İznik'i yeniden fethetmek nihai bir hedefti. Şimdi ise Anadolu Selçuklu'dan bağımsızlaşan Osman Gazi, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini fethetmiş ve yönünü eski Selçuklu başkenti olan İznik'e çevirmişti. Osman Gazi'nin topraklarını genişlettiği bu zamanlarda Bitinya bölgesinde yaşayan Rumlar Osmanlı askerlerinden korkmuyor, hatta Osmanlılara fetih için yardımcı oluyorlardı. Dönemin Rum tarihçisi Paymeres'in yazdıklarına göre İznik valisi Rum halkına haydut gibi davranıyor, hatta bölgedeki manastırlarda yaşayan keşişlere bile sapkın oldukları gerekçesiyle zulmediyordu. Osmanlı idaresi altına girmiş bulunan Rum halkı dinlerini daha özgürce yaşadığını ve adalet ile idare olunduklarını anlatıyor ve bölgedeki diğer Rumlar da Osmanlı idaresine girmek için adeta can atıyorlardı. Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini fetheden Osman Gazi, civardaki Rum şehir ve kalelerine karşı fetih hareketlerine devam etti. 1301 yılında Yenişehir ve Köprühisar'ı ele geçiren Osman Gazi, buraları müstahkem mevki haline getirdi ve batıda Bursa Ovası'na ve kuzeyde İznik Ovası'na açılan Yenişehir'i kendine yeni başkent yaptı. Yenişehir'e yerleşen Osman Gazi, öncelik olarak İznik'in fethini planlıyordu. Osman Gazi, bu şehrin fethini en önemli işlerden biri olarak görüyordu ve hiçbir uyarıda bulunmadan hazırlıklarını tamamlayıp İznik şehrine doğru yürüdü. İznik şehrinin etrafını kısa sürede kontrol altına alan Osman Gazi, İznik'in yakınına bir gözetleme kulesi inşa ettirdi. Bu suretle İznik şehri ablukaya alınmıştı. İznik şehrine giden yollar kesildiği için şehre iaşe sağlayamayan İznikliler gizlice Rum İmparatoruna haber gönderip yardım istemişti. Roma İmparatorunun ana gayesi batıda kaybedilen toprakları geri almak olduğu için en iyi birlikleri Trakya'da, Makedonya'da ve Yunanistan'da tükeniyor ve bu yüzden Anadolu'daki topraklarına fazla önem veremiyordu.
Osman Gazi'nin İznik şehrini kuşattığını, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini de ele geçirdiğini öğrenen İmparator II. Andronikos, paralı askerlerden oluşan 7.000 kişilik bir ordu hazırladı. Askerler gemilere yükletilip İznik şehrini kurtarmak için yola çıkarken İmparator, Bursa ve civarındaki tekfurlara haber göndererek Osman Gazi'ye karşı ordu toplanmasını ve kaybedilen Rum şehirlerinin geri alınmasını emretti. Bunun üzerine tekfurlar Osman Gazi'ye karşı ordu hazırlığına giriştiler. O sırada İstanbul'da bulunan bir mücahit, imparatorun İznik'i kurtarmak için bir ordu hazırladığını ve bu ordunun çoktan gemilerle yola çıktığını Osman Gazi'ye bildirdi. Ayrıca Osman Gazi, Bursa, Edrenos, Kite ve Kestel tekfurlarının kendilerine karşı ordu hazırladıklarını da öğrenmişti. Kuzeyden ve batıdan gelen bu iki tehlike Osman Gazi'yi zor durumda bırakmıştı. Bunun üzerine hızlı bir karar alan Osman Gazi, İznik kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Tekfur ordularını karşılamak üzere Yenişehir'e çekilip hazırlık yapmaya başladı. Rum orduları toplanmış ve Yenişehir üzerine yürüyüşe geçmişti. Osman Gazi ve askerleri de bu büyük tekfur ordusuna doğru hareket etti. İki ordu gece karanlığında karşı karşıya geldi. Şafağın sökmesine az bir süre kala Osman Gazi ön saflardaki müsellemlere hücum emri verdi. Rum ordusu komutanı Muzolon ise ön tarafa yerleştirdiği mızraklı piyadeler ile savunmada kaldı. Ön saftaki mızraklı piyadelerin arkasında süvariler bulunuyordu. Bu sayede Muzolon, ön saftaki mızraklı askerler ile Osman Gazi'nin şok saldırısını durdurup arkadaki süvariler ile Osman Gazi askerlerinin etrafını sarmayı planlıyordu. Osman Gazi emrindeki müsellemler hızlı ve sert bir şekilde Rum piyadeleriyle çarpıştılar. Bu ilk çarpışmada Rum piyadeleri Osman Gazi atlılarını önemli ölçüde durdurmayı başardı. Ardından Muzolon süvarilere emir vererek Osman Gazi'nin etrafının sarılmasını emretti. Muharebe esnasında süvarilerin sağ ve sol kanatlardan açıldığını gören Osman Gazi sağ ve sol kanatlarını desteğe çağırdı. Osman Gazi ve müsellemleri Rum süvarileri tarafından sarılmış görülüyordu. Ancak arkadan yetişen mücahitler Rum süvarilerine hızlıca saldırdılar. Osman Gazi ve müsellemler de mızraklı piyadelerden yüz çevirerek arkadan gelen mücahitler ile birlikte Rum süvarilerinin üzerine hücuma geçti. İki taraftan da sıkışan Rum süvarilerinin desteğe ihtiyacı vardı. Bunun üzerine Muzolon mızraklı piyadelere hücum emri verdi. Ancak mızraklı piyadeler gözlerinin önünde cereyan eden müthiş muharebeden dolayı korkuya kapılmıştı. Osmanlı mücahitleri her biri bir aslan gibi Rum süvarilerini kırıyordu. Kalkanlar parçalanıyor, atlar birer birer yere yıkılıyordu. Muzolon piyadelere hücum emrini yineledi. Ancak mızraklı piyadeler Muzolon'un emrini dinlemediler.
Gönüllerine düşen bu müthiş korku sebebiyle piyadelerin hemen hepsi kalkanlarını atıp kaçmaya başladılar. Rum süvarileri ise sıkıştığı bölgede daha fazla dayanamadı ve teslim olmaya başladı. Muharebeyi kaybettiğini gören Rum komutanı Muzalon savaş alanını terk etti. Zafer kesin olarak Osman Gazi ve mücahitlerinin olmuştu. Bu muharebe neticesinde çok fazla esir ve ganimet elde edildiği gibi Osman Gazi ve mücahitlerinin şanı bütün Anadolu ve İslam topraklarına yayıldı. Osman Gazi'nin küffara karşı müthiş bir gaza hareketi başlattığını öğrenen tüm gaziler akın akın Osman Gazi saflarına katılmaya başladılar. O kadar çok gönüllü mücahit toplanmıştı ki kısa sürede Osman Gazi emrindeki askerlerin sayısı Rum ordusu askerlerinin sayısını dahi geçmişti. Osmanlı topraklarına gelenler arasında yalnızca gaziler değil, sanatkarlar, alimler ve sofiler de bulunuyordu. Kısa sürede Osmanlı Devleti askeri, iktisadi ve kültürel anlamda oldukça zenginlik kazanmıştı. Roma'nın ise Osman Gazi'ye meydan okumaya mecali dahi yoktu.